Heavyweight Tyler versus Errolson. Ready. Fight. Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Mert. Bu videoda sizlerle beraber çok acayip bir ürün inceleyeceğiz. Ama bu ürünü incelemeye geçmeden önce Asus Türkiye'ye bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü uzun süredir merak ettiğim ve takip ettiğim bir arkadaştı bu. Sağ olsun onlar da beni kırmadılar ve incelemem için bana bu ürünü gönderdiler. O yüzden tekrardan bu videonun başlangıcında Asus Türkiye ailesine teşekkürümüzü iletelim. Evet. Bu arkadaş kimdir nedir? Önce ondan bahsedelim. Bu arkadaşın ismi ekranımızda kapandı, geri açalım. Asus ROG Flow Z13 akronim. Şimdi Asus ROG Flow Z13 daha önceden duyduğunuz bir marka. Neden daha önceden duydunuz? Çünkü Asus'un zaten ROG ürün gamı içerisinde yer alan bir aletti bu. Ama akronim nereden geliyor diye soracak olursanız kısaca akronimden biraz bahsedeyim. Akronim arkadaşlar, Berlin'de kurulmuş olan Errolson Hu ve şu an ismini hatırlayamadığım bir abimizin beraber kurmuş olduğu bir tasarım stüdyosu. Bu tasarım stüdyosu farklı alanlarda içerikler üretiyor, ürünler üretiyor. Bu alanlar nedir? İşte clothing, apparel yani giyim alanı, işte footwear, ayakkabı vesaire. Aynı zamanda da hardware, teknoloji tarafında da ürünler üretiyorlar. İşte bu arkadaş da Asus ROG ile Akronim markasının işbirliğinden çıkmış olan bir arkadaş. Bir nevi limited edition, özel bir koleksiyon diyebiliriz kendisi için. Akronim ile ilgili yeterli bilgi aldığımıza göre bu arkadaştan bahsetmeye başlayabiliriz artık. Öncelikle adet yerini bulsun, biraz böyle teknolojik speklerinden bahsedelim ürünün. Burası bir teknoloji kanalı değil. Ben de her önüne gelen ürünü inceleyen bir insan değilim. Sadece beğendiğim, sevdiğim ürünlerle alakalı kendi deneyimlerimi size paylaşıyorum. O yüzden biraz bu kısımlar manuel okumak gibi bir şey olacak. Daha sonrasında ben bu ürünle alakalı neleri beğendim, size onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu arkadaş bir tablet. Evet, yanlış duymadınız. Görünümünden aldanabilirsiniz belki ama bu arkadaş bir tablet. Yalnız tablet deyip geçmemek gerekiyor. Kendisi bir gaming tablet. Aklınızda bazı sorular olabilir. Gaming tablet nasıl oluyor diye. Çünkü bizim bildiğimiz tabletler ya grafik tabletlerdir ya da işte iPad vesaire gibi böyle günlük hayatta çocukların eline tutuşturulan tabletlerdir. Yalnız bu tablet gerçekten adının hakkını veren bir tablet. Neden diyeceksiniz? Hemen ekrandan başlıyorum. Öncelikle ekranımız QHD IPS 165 Hz bir ekran arkadaşlar. 165 Hz'in yanı sıra ekran aynı zamanda %100 olarak sRGB'yi destekliyor. %89-90 oranında da Adobe RGB'yi destekliyor. Tabii bu günlük kullanıcı için çok bir şey ifade etmeyebilir ama benim gibi tasarımcıların, işi kreatif olan insanların çok dikkat ettiği bir nokta. Renkleri doğru görmek bizim işimizde çok önemli arkadaşlar. Tabii yani bunu bir referans monitörü kıvamında kullanmanız mümkün olmayacaktır ama en azından workstation olarak kullanırken sağda solda çok mobil bir şekilde işlerinizi halledebilirsiniz. Benim sevdiğim yanlarından bir tanesi bu kullandığım 1,5-2 haftalık süreçte tüm işlerimi burada yapabiliyor oluşumdu. Ekranın da bu işleri yaparken katkısı tabii ki de çok büyük oldu. İkinci bir konuda arkadaşlar, madem ekran dedik, grafik kartını da es geçmeyelim. Bu arkadaşın içerisinde 4070 bir ekran kartı var. Yani yanlış duymadınız, bir tablet 4070 ekran kartı var. Bugün birçoğumuzun evinde bu arkadaşın içerisindeki ekran kartından
çok daha düşük ekran kartları var. Özellikle bunun yanında bir soket var arkadaşlar. Bu sokete Asus'un ayrı bir şekilde satılan XG Mobile diye bir ürünü var, bir hub'ı var. Bu hub'ı da satın alarak isterseniz buna 4090 ekran kartı da takabiliyorsunuz. O zaman zaten tamamen bir yani canavar aslında ama tam bir final boss'a dönüşüyor diyebilirim bu. Çok başka noktalara, çok farklı boyutlara taşınıyor. Tabi sadece ekran kartı ile bitiyor mu bu iş? Tabii ki de bitmiyor. İçerisinde bir 13. nesil i9 işlemci de var ve 32 GB RAM de destekleniyor. Tabi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz tek spekler bu ürüne özel. Bunun bu sene çıkan olan Z13'nin de yani akronim olmayan versiyonunda yanlış hatırlamıyorsam 3 farklı ekran kartı seçeneği var. İşte 2050'den başlıyor 4000 serisine kadar çıkıyor diye hatırlıyorum. Aynı şekilde RAM'ler de en fazla yanlış bilmiyorsam 16 GB'a kadar çıkabiliyor. Ama bunun özelinde akronim versiyonunda direkt olarak 4070 ekran kartından başlıyorsunuz. İşlemciler aynı. RAM olarak da 32 GB'dan başlıyorsunuz. Yani adetlerini bulsun dedik. Teknoloji speklerinden bahsettik. Yani gerçekten gaming tabletin hakkını veren spekleri var. Ben ilk duyduğum zaman, ilk gördüğüm zaman zaten bunu yani bu tablet değil, bunu neye amaçlamışlar bu ürünü ortaya çıkartırlarken diye üzerine bayağı bir düşündüm ama bir yere konumlandıramadım. Çok niş bir kitlesinin olacağını düşünüyorum açıkçası bu ürünün. Yani niş kitlesi derken tabii içerisine kendimi dahil ediyorum. Bu egoistik bir açıdan olmasın ama ben mesela kendi işim gereği grafik tablette kullanıyorum. Bunu yaparken After Effects, işte Illustrator, Photoshop gibi Creative Cloud programları da kullanıyorum. Yani şu an bu görmüş olduğunuz her şey hem bir grafik tablet oluşuyla hem içerisinde barındırmış olduğu hardware'lerle benim tüm ihtiyaçlarımı karşılayan all-in-one bir workstation. Ve işin en güzel tarafı da her yere taşınabiliyor oluşu. Şimdi her yere taşınabiliyor oluşu demişken de hemen size bu ürünün kendine has dokunuşlarından bir tanesini anlatayım. Şimdi akronimi videonun başında bahsettik ama akronimle alakalı bahsetmediğimiz bir şey var. O da functionality konusuna çok önem vermeleri. Özellikle işte fashion tarafında yani giyim kuşam tarafında ürettikleri ürünlerde bunu çok fazla görebiliyoruz. Örneğin üzerimde şu an akronimle Nike'nin işbirlikteliğinden bir ürün var. İşte şuralarda cebi var. Ben mesela şunu çat diye çektiğim zaman bu fermuar hemen kendinden ayrılıyor ve hızlı bir şekilde bu üstümdekini çıkartabiliyorum. Aynı şekilde şurada görmüş olduğunuz şeyi yukarıdan aşağıya doğru açarsam bu boynuma geçirebileceğim bir strap'e, bir kayışa dönüşüyor. Ve bunu elimde gezdirmeden hava sıcak oldu diyelim ki üstünden çıkartıp boynuma geçirip taşıyıp götürebiliyorum vesaire vesaire. Aynı şeyi bu üründe de uygulamışlar. Peki nasıl uygulamışlar? Hemen gösterelim ufak bir şekilde. Araya videolarını da koyarım ama mesela bu arkadaşla işiniz bitti. Bu arkadaşı kapattınız. Şu arkasında görmüş olduğunuz standını da kapattınız. Bundan çok bahsetmedim çünkü daha önceki Z13 versiyonlarında da bu görmüş olduğunuz stand var. Yani bu akronime özel değil ama akronime özel olan şey bu görmüş olduğunuz kayış sistemi. Burada görmüş olduğunuz girintilere bu kayışları geçiriyorsunuz. Bunun 3 farklı modu bu kayışlarla beraber açılmış oluyor. Modlardan bir tanesi görmüş olduğunuz şekilde suitcase modu. Bunu çok rahat bir şekilde elinizde taşıyıp istediğiniz yere götürüp istediğiniz yere bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer moduysa burada görmüş olduğunuz askı modu. Bu askı modunda bunu böyle geçiriyorsun buraya. Kolunu da şuradan geçiriyorsun. Bu artık senin yan çantan oluyor. Hiçbir şekilde kılıfa ihtiyaç duymadan, hiçbir şekilde bir case'e ihtiyaç duymadan bunu istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Bunun üçüncü bir modu daha var. Onu hemen ara bir video ile göstereceğim. Çünkü şu an kadrajı onun için ayarlamak zor olacaktır. Videoda gördüğünüz üzere şu an görüyorsunuz. Bu producer modunda da yani çok tercih edileceğini zannetmiyorum ama ayakta da çalışabilmenizi sağlayan bir modu var bu kayış sisteminin. Tabii bu kayış sisteminin en büyük amacı hayatınızı kolaylaştırmak ama bence başka bir amacı daha var. O da görmüş olduğunuz bu tasarımı kılıflara, case'lere yedirmemek diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten akronim ve Asus ROG
burada bambaşka bir iş çıkarmış. Ben zaten Acronim'in tasarım dilini ve vizyonunu çok beğeniyorum ama yani bunu dışarıdan hiç bilmeyen bir insan bile baksa ikinci defa döner bakar. Ve bunu gerçekten de gidip bir kılıfın içerisine koymak hakikaten bu ürünün kendisine ihanettir diye ben düşünüyorum. Yani burada sadece tasarım da olay değil, materyal de çok kaliteli materyal. Arka tarafta bir alüminyum alaşım bir plaka kullanılmış. Üstü CNC ile işlenmiş tasarım. Bu tasarım dili aynı şekilde ön tarafta da devam ediyor. Şuradaki standı mesela kaldırıyorsunuz. Bu standin iç kısmında da devam ediyor. Asus logosu, Acronim logosu, işte RMT Zero Two'nun logosu. Yani markalaşma, tüm bu branding o kadar güzel bir şekilde ürünün kendisine yedirilmiş ki öve öve bitiremiyorum. Asus bana para vermiş olsaydı herhalde ancak bu kadar övebilirdim. Gerçekten çok beğendim. Harika bir iş çıkardıklarını da düşünüyorum. Başta da söyledim. Bunu bir kılıfın, bir case'in içerisine koymak bu ürüne hakaret etmektir arkadaşlar. Ben bu kayıt sisteminin de biraz onun için yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bunu yani geleceksin, poşa poşa geçireceksin omzundan. O kahve dükkanına gideceksin. O kahve dükkanında sıraya dizilmiş herkes de dönüp sana 3 defa 4 defa bakacak ve diyecek ki ya bu herif ne taşıyor yanında? Allah Allah ya, bunu nereden bulabiliriz? %500 eminim. Yani günümüzün materyalist dünyasında nerede duracağımı bilemediğim noktalardan bir tanesi. Tiksiniyor muyum bu materyalist dünyadan yoksa seviyor muyum bilmiyorum. Ama galiba bu ürünle seviyorum diyeceğim. Branding dedik, markalaşma dedik. Bu markalaşma konusu, branding konusu sadece ürünün kendisinde de devam etmiyor. Ürünün aksesuarlarında, hatta yazılımında bile devam ediyor. Şu elimde görmüş olduğunuz Asus Pen arkadaşlar. Bu zaten Asus ailesi içerisinde var olan bir ürün. Aynı Z13'ün de olduğu gibi. Ama gördüğünüz üzere bu kalemde Acronim'in RMT02'nin brandingi ile donatılmış. Gerçekten hepsini yan yana gördüğünüz zaman harika gözüküyorlar. Sadece bu da değil. Hemen şuradan size aksesuar çantamızı çıkartıyorum. Ürünün yanında gelen şeylerden bir tanesi de bu. Unboxing videosunda tüm kutu içeriğini görebilirsiniz. Şuraya bir yere de koymuşumdur videoya. Tüm aksesuarlarınızı bu çantanın içerisinde koyup yanınızda taşıyabilirsiniz. İşte şöyle bir power kablosu, klasik bildiğimiz. Ama klasik bilmediğimiz bir adaptör var, gördüğünüz üzere güç adaptörü. Bu güç adaptörünü de hadi şöyle bir yakınlaştırayım. Bunu size unboxing videosunda gösterdim ama yine aynı branding devam ediyor arkadaşlar. Gayet minimalist ve çok küçük bir güç adaptörüne sahip. Yani yanında taşımanızın hiç sorun çıkarmayacağı bir aksesuar silsilesi var bu üründe. Aksesuarlarımızdan bahsettik. Ürünün kendisinden bahsettik. Tasarım öğelerinden bahsettik. Deneyimlerden bahsetmedik. Hadi biraz da deneyimlerden bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar ben bu bilgisayarı, yani buna bilgisayar diyorum. Benim için bir gaming tablet değil, bu bayağı bildiğim bir workstation. Zaten merak ettiğim konulardan bir tanesi de bu. Bu ürünün alıcısı kim? Yani bu tablet desen tablet değil, laptop desen yani formuna baktığınız zaman bir laptop değil. Yani bir klavyesi var ama bunu dizinizin üstüne koyup kullanamazsınız. Hani çok zorlanırsınız. Ama masaya koyduğunuz zaman da bir laptop gibi de çalışabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu klavye çat diye çıkıyor. Hadi onu da göstereyim hemen 2 saniyede. Hop. Burada mıknatıslı bir sistemi var. Bunu artık bir tablet olarak dikey bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Hiç zorlanmadan da gördüğünüz üzere manyetik bir sistemde geri takılabiliyor klavyesi. Nerede kalmıştık? Konudan konuya atlıyorum. Deneyimlerimde kalmıştık. Yaklaşık 1,5-2 haftadır bu arkadaşı kullanıyorum. İşlerimde kullandım. Tasarımlarımı hazırlarken bu bilgisayarı kullandım. İşte video işlerinde vesaire bu bilgisayarı kullandım. Biraz ölçmek, görmek için, yani normal tempoda çalışırken nasıl bir verim sağlayabiliyor diye. Bu prize takıldığı zaman arkadaşlar normal bir bilgisayardan hiçbir farkı yok. Acayip derecede güzel, acayip derecede smooth bir şekilde çalışıyor. Yani bir tabletle uğraşıyorum, bir tabletle çalışıyorum gibi bir düşünceye hiçbir şekilde kapılmıyorsunuz. Prizin dışında da normal çalışma tempomda yani 4,5 saat gibi bir süre bana dayanmayı başardı.
O yüzden yani bunu normal hayatımda bir workstation olarak gayet kullanabilirim. Taşınabilirliğiyle dışarıda işe koyulabilmem, işlerimi hızlı bir şekilde kontrol etmem vesaire konusunda kesinlikle güvenebileceğim bir alet. O bakımdan da performansı açısından da gerçekten çok sevdim, çok beğendiğim bir alet olmuş bu. İş konusunu bir kenara bırakırsak hepimiz oyuncuyuz. Bu kanalı izleyen insanlar da oyuncudur diye tahmin ediyorum. Oyun konusunda da gerçekten hiçbir şekilde üzmedi. Yani gaming tablet diyoruz. Hakikaten gaming tablet. Fişe taktığınız zaman zaten bir canavar. Ama beni şaşırtan konu fişe takmadığın zaman da gerçekten çok güzel verim alıyor oluşun. Counter Strike kurdum. Yani full ayarlarda 400-500 FPS'lerde çok akıcı bir şekilde Counter Strike oynayabiliyorsunuz. Hiçbir takılma, hiçbir ısınma. Yani o kadar güzel bir sistem yapmışlar ki bu ürünün kendisinde soğutmasıyla vesaire. Alt tarafta bir klavye olmaması, ekstra bir ısınmaya sebebiyet vermemesi. Yani buradaki klavye folyo bir klavye gördüğünüz üzere. Hani hiç premiumluğundan, materyalinden bir şey kaybetmiyor. Hissiyatı çok güzel ama yani gördüğünüz üzere burada herhangi bir ısıya mal verecek bir yapı yok. Arkadaki alüminyum plakada buradaki ısınmayı bayağı aşağılara çekiyormuş diye gördüm. Tabii bunlar işin çok teknik detayları. Ben bu kadar teknik detaylara hakim değilim. Ama kendi tecrübemden şunu söyleyebilirim ki hem iş yaparken hem oyun oynarken ilginç bir şekilde çok minor ısınmalarla karşılaştım. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani bunu böyle turbo moda falan aldığınız zaman bunun içerisinde 4 farklı ya da 5 farklı mod olması lazım, çalışma modu. Turboyu aldığınız zaman biraz ses çıkıyor. O kadar da olsun arkadaşlar. Yani 400-500 FPS'lerden bahsediyoruz Counter Strike'da vesaire. Rainbow'da aynı şekilde çok yüksek FPS'ler alıyorsunuz. Ya tablet ya. Yani videonun başında söyledim mi hatırlamıyorum ama arkadaşlar bu bir tablet. Yani şu an çoğumuzun evindeki bilgisayarlarda bu değerleri göremiyoruz. Maalesef bu ülkemizin ekonomik durumundan da kaynaklı bir şey ama yani bir tabletten böyle veriler almak benim için çok abes bir durum. Zaten bildiğim kadarıyla da şu an muadili bir rakibi yok. Best Gaming tablet olarak her yerde gördüm, okudum. Ona da +1 ben veriyorum. Son olarak da bunun günlük kullanımından bahsedelim. Yani günlük kullanım nedir? İşte Chrome'da gezersiniz, internette surf yaparsınız, işte Spotify'da müzik dinlersiniz, arkadaşlarınızla chatleşirsiniz, dizi izlersiniz, film izlersiniz vesaire. Yani ekran kalitesini videonun başında anlatmıştım. Gerçekten çok güzel. Renkleriyle, aydınlatmasıyla vesaire çok güzel bir paneli var. Ama dokunuyorsunuz. Haliyle dokunmatik olduğu için tablet olarak çok fazla iz kalıyor. Ona da dayanacaksın, sileceksin. Yapacak bir şey yok. Tabletlerin genel olarak sorunudur. Ekranında parmak izi kalır. Çocuklar hatta özellikle yemek yedikleri elleriyle böyle parmaklarıyla buralara avuçlarlar. Ama tabii siz bu ürüne bunu yapmayın. Çünkü bu ürün öyle bir muameleyi hak eden ürün değil. Eğer bunu alıp da çocuklarınızın eline verirseniz de vay arkadaş diyorum, bu ne rahatlık, hiç yapılmasını tasvip ettiğim bir şey değil. Evet, geldik ROG Flow Z13 akronimle alakalı genel olarak ne düşünüyorum? Yani her şeyi toplarsak arkadaşlar bu acayip bir alet olmuş. Tam bir canavar. Yani bununla alakalı ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Her detayında yeni beğendiğim, yeni gözüme çarpan bir şey oluyor. Hem tasarım anlamında hem performansı anlamında hem taşınabilirliği, işte hayatınızı kolaylaştıracak olan özellikleri, mesela kayış sistemi vesaire gibi, XG modülle upgrade edilebiliyor oluşu vesaire, geleceğin teknolojisine göz kırpan bir alet olduğunu düşünüyorum. Lafı fazla uzatmadan, yani Asus ROG Flow Z13 akronim acayip güzel bir makine olmuş, acayip güzel bir alet olmuş. Etraftaki insanların dönüp size tekrar bakacağı bir alet olmuş bu alet. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Akronimin ekranını açıyorum ve size veda ediyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki incelemede, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.